Anneler, babalar şunu biliyorlar ki söyleyerek değil, uygulayarak siz onlara bazı konularda örnek oluyorsunuz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap değil. Sen yapacaksın ve onlar aynada seni izleyecekler. Onun için çocuklarınızda, gençlerinizde gördüğünüz çok güzel yetenekler var ve bunlar sizin yetenekleriniz. Fakat bazı da tabii ki aşılması gereken noktalar var. Bunlar da sizin aşmanız gereken şeyler. Onun için çocuklarımız büyüdükçe, geliştikçe bizler de gelişebiliyorsak ve çocuklar da, gençlerimiz de kendi dönüşümlerini anne ve babalarında seyredebiliyorlarsa bu gerçekten çok mutlu, güzel açılımlar yapıyor. Biz gençler anne ve babalarımızı değiştirmekte hiçbir zaman başarılı olamayız. Ama biz dönüşerek onları dönüştürebiliriz. Her nesil için böyle. Yine anne ve babaların çocuklara hiçbir zaman gücü yetmez ama kendileri iyileşip dönüştükçe çocuklarına çok güzel şeyler seyredebilirler. Çünkü erkek çocuklarımız bizim ruhsal geleceğimiz, kız çocuklarımız da madde ve dünyada, bedende yaptığımız gelecek planlarımız idi hatırlarsanız. Şimdi bu kampa geldiklerinde ve burada fark ettiklerinde neler dönüştü? Böyle bir cümleyle, bazen bir kelimeyle arkadaşlarımıza soracağım. Onlardan yaşadığı hal ve durumlarla ilgili fark edişler isteyeceğim. Neler oluyor, neler fark ediliyor? Bu kamp sana hangi güzel hediyeleri sunuyor ve neler alıyorsun? Ben aslında kendim yapamam gibi düşünüyordum. Sanki yaşım küçük olduğu için yapamayacakmışım gibi geliyordu. Hala aslında yapamadığım gibi duruyor ama yaptığımı, çok iyi yaptığımı biliyorum. Yani çok değiştiğimi Yapabilirim biliyorum. diyor. Evet, Yaparım. yapabilirim. Çok şükür. Bu ne kadar önemli bir şey. Yapar da. Çok şükür. Teşekkürler. Böyle dışarısı tarafından çok yönetildiğimi fark ettim. Yani başkalarının düşündüklerini çok önemsediğimi fark ettim ama şu anda öyle değil. Yani başkalarını çok umursamamaya başladım. Teşekkür ederim. Çünkü değerli olan benim diyor. Kendi değerini gördükçe kendini onaylama yolunda. Çok şükür. Ee, Öncelikle buraya geldiğimde hiçbir şey yapamayacak gibi hissettim. Böyle. Normalde önceki ben olsaydım burada kenara çekilir böyle elimle oynar. Böyle izlerim sadece. Ama yaptığımız meditasyonlar olsun, diğer çalışmalar olsun bana çok yardımcı oldu. Yani yapamadığım şeyleri yapmaya başladım gerçekten. Bir amacım oldu. İnsanlarla konuşmaya başladım. Konuşurken keyif aldım. Karşıdaki insanların keyif aldığını hissettim. Bu bana çok güzel şeyler kattı. Bana yardımcı olan insanlar da oldu burada. Yani çok mutluyum yani. Çok teşekkürler. Şöyle ben de, abim sizi takip ediyor. Ben de şöyle, ondaki dönüşümü biz ailecek yani çok net bir şekilde gördük. Çok farklı bir insandı. Yani çok zor bir insandı. Ben de çok büyük bir merakla geldim buraya. Ama gerçekten gördüm burada. Burada gerçekten kucaklayan bir ortam var. Özellikle velilerin gözleri hepsi ışıl ışıl. Çok hoşuma gitti. Sonra özellikle bugün ben de yeniden doğmuş gibi hissettim. Biraz geçmişe takılı kalan bir insanım. Sanırım ezberlerimi kırmaya hep çalışan da bir insanım aynı zamanda. Bunun için uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Çok şükür. Çok teşekkürler. Ve bir gün 94 yaşında bir teyzem ölüm döşeğinde yatıyor. Sordum ona. Nasıl geçti dedim hayat. Vallahi dedi sadece sanki bir nefes aldım ve bitiyor. Bir kelebek çırpmasından daha kısaydı dedi. Ya dedim 94 yıl. Ben onda daha böyle 20'li yaşlardayım. Söylediği bana çok şey geldi. Yani abartıyor gibi geldi. Ve gerçekten zaman dediğimiz şey çok kısa.
ve geçmeyecek zannettiğiniz bütün dönemler çok hızlı bir şekilde geçiyor. Fakat bir de şu var. Zaman bu kadar kısaysa bunun bir de tersi olmalı. Yani sonsuz olan bir şey olmalı. Ve o an. Şimdi burada bunu deneyimleyenleriniz var. Bu çalışmanın içinde, bu kampın içinde bu hali deneyimleyenleriniz var. İçeride hissettiğin, yaşadığın ne Dilara? Ya kesinlikle mutluluk. Çünkü başarmış hissediyorum. Mutlu oluyorum. Yani bir şeyler çözülüyor içimde. Böyle asla çözümünü bulamayacağımı düşündüğüm şeyler çözülüyor. Mutlu hissediyorum ama bir yandan da böyle bir burukluk var. Çünkü hani çözüyorum, benden yansıdığını görüyorum. Bunlar benden kaynaklı, benden oluyor. Biraz böyle kırılıyorum, üzülüyorum. Ama sonra hani bunu ben onarabilirim. Bu mutluluk daha da artarak o yarayı kapatabilir diye düşünüp gerçekten o kırılganlık gidiyor, yerine gerçekten çok güzel bir sevinç bırakıyor. Ya tat bu yani. Çok Tat şükür. kesinlikle bu. Evet. Şimdi onun da belki bu 16 yaşından bu zamana, sizin yaşlardan bu zamana gelene kadar yaşadığı deneyimler ve tecrübeler var. Neredeydi geldiğinde ve şu anda fark ettikleriyle, ki daha yolda tabii hepimiz gibi o da yolda, bize bir yol gösterici olarak abilik yaparak sizlere ona söz veriyoruz. Aktar bakalım Pamir. İlk tanıştığımız zamanlar kendim nasılsam biraz daha bunları hatırladım bu kampta ve ilerledim diye düşündüğüm mevzuları, durumları, halleri daha derinden çözümleme fırsatı buldum. Güzel dostlarla tanıştım burada. Her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Kendi kararlarımı vermede, ilk zamanlarda düşüncelerimi kontrol etmede, zamanımı yönetmede ve hayatta kendi tercihlerimi yapmada kararsızdım, belirsizdim, net değildim. Ve geçmişten bugüne baktığımda daha emin adımlarla ne istediğimi seçebilerek, seçme şansımın olduğunu farkına vararak ve bir eminlikte olarak bu seçimleri yaptıktan sonra ilerleyebildiğimi görüyorum. Bu kampta farkına vardığım en güzel şeylerden bir tanesi bunların bir şeylerin hallolmuş olduğunu düşünerek ilerlemektense her an bize bu fark edişlerin tekrardan hatırlatılabileceğini gördüm ve bunları kendim açısından tekrardan hatırlayıp arkadaşlarımla beraber burada ilerletme fırsatı buldum. Evet. Şimdi bir de arkadaşlarına şimdi tabii seyrettiklerim var. Şimdi onlara ne diyeceksin? Yani şimdi bazıları işte diyelim ki çok çekingen, çok daha çekingendi, biraz açılmaya başladı. Ki Pamir de aslında içeride böyle çok daha kapalıydı. Şimdi bugün bakın burada çok rahat konuşuyor. İşte hatta bir gün geldi bana şunu anlattı. Ya dedi ben bir baktım dedi bütün arkadaşlarım dedi sürekli bana diyorlar ki hadi sen söyle, sen seç, sen önderlik yap bize, sen liderlik yap. Çünkü dedi ben karar vermeyi öğrendim dedi. Arkadaşlarım karar vermeyi bilmiyorlar. Ben kendimi yönetmeyi gördüm ve öğrendim. Onlar kendini yönetmeyi bilmiyorlar. Benim onları yönetmemi istiyorlar dedi. Tabii ki özenebiliriz. Bakarız yani ne kadar güzel davranışları var, kendini yetiştirmesinde ne kadar hani gıpta edeceğimiz şeyler var. Oralara özenebiliriz. Ama biz özgün ve bizden bir tane var. Onun için her birinizin yoğurt yiyişi, hayata bakışı kendine göre olacak ki sizler hayata kendiniz olarak bir damga, bir mühür vurun. Teşekkür ediyoruz.